Okuldan veya dershaneden eve dönüş saati. Kapı çalıyor. Çocuğunuz içeri giriyor. Omuzları hafif düşük, yüzünde yorgun bir ifade var. Ve siz belki de sadece onun iyiliğini isteyerek o refleks haline gelmiş ilk soruyu soruyorsunuz. Deneme sınavı nasıldı? Kaç netin var? İşte o an çocuğun gözlerindeki o ince ışığın söndüğünü, omuzlar biraz daha çöktüğünü görürsünüz. Cevap genellikle kısa ve isteksizdir. İyiydi deyip odasına kaçar. Eğer evinizde sınava hazırlanan bir genç varsa şu an neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Evin tüm neşesi, tüm sohbetleri, tüm planları o büyük sınav etrafında dönmeye başlamıştır. Ev bir yuvadan çok bir askeri eğitim kampına dönüşmüştür. Siz onun geleceği kurtulsun diye çırpınırken o neden sizden uzaklaşıyor? Neden masanın başına oturtmak ona işkence gibi geliyor? Bugün sadece sınavı değil, o deneme kitapçıklarının arasına sıkışmış umutları, omuzlarındaki görünmez yükleri ve evlatlarımızı yarış atı yapmadan onlara nasıl gerçek bir destek olabileceğimizi konuşacağız. Herkese merhaba. Sınav senelerinde ebeveynler olarak harika niyetleriniz vardır. İstiyoruz ki çocuğumuz rahat etsin, iyi bir mesleği olsun, hayatı bizimkinden daha kolay olsun. Bu yüzden onlara sürekli çalış, test çöz, zaman daralıyor deriz. Biz bunu destek sanırız ama çocuğun dünyasında bu durum bambaşka yankılanır. Bir ergenin sınava hazırlanırken sırtında taşıdığı bir çanta hayal edin. Sınavın kendi zorluğu zaten o çantaya ağır bir taştır. Ama o çantaya asıl ağırlığı yapan bizim fark etmeden koyduğumuz görünmez taşlardır. Annemi hayal kırıklığına uğratmamalıyım taşı. Komşunun kızı benden daha yüksek almış, rezil oldum taşı. Eğer kazanamazsam hiçbir değerim yok taşı. Çocuk o masaya oturduğunda sadece matematik veya Türkçe çözmüyor. Sizin sevginizi, kendi değerini ve tüm geleceğini aynı anda çözmeye çalışıyor. İşte sınav kaygısı dediğimiz şey soruyu yapamamak değil, o soruyu yapamazsa yaşayacağı o büyük değersizlik ve sevgisizlik korkusudur. We don't need no education. Gelin o kaygılı beynin içine bakalım. İnsan beyni devasa bir stres altındayken yani kendini güvende hissetmediğinde amigdala dediğimiz alarm merkezi devreye girer. Beynin yaklaşan sınavı üzerine atlamaya hazırlanan aç bir kaplan gibi algılar. Bir kaplanla karşılaştığınızda matematik çözebilir misiniz? Odaklanabilir misiniz? Hayır. Sadece kaçmak, savaşmak veya donup kalmak istersiniz. İşte çocuğunuz masanın başında saatlerce boş boş duvara bakıyorsa, ağlamak krizleri yaşıyorsa veya çalışmayacağım işte diye isyan ediyorsa bu tembellik değildir. Bu beynin o görünmez kaplana karşı verdiği donma veya savaşma tepkisidir. Stres hormonu beyni sardığında öğrenme ve hafıza merkezi kilitlenir. Biz ise kaplandan kaçmaya çalışan çocuğa arkadan bağırırız. Hadi 2 paragraf daha çöz. Yapmamız gereken ona daha çok test vermek değil, o kaplanın sahte olduğunu, tehlikede olmadığını, onu ne olursa olsun sevdiğimizi beynine kanıtlamaktır. Peki bu kaygıyı daha da büyüten bizim iyi niyetle yaptığımız ama yıkıcı olan o 3 büyük ebeveyn hatası nedir? 1. Kıyaslama zehri. Teyzenin oğlu günde 500 soru çözüyormuş. Mert denemede 1. olmuş. Siz bunu onu gaza getirmek yani motive etmek için söylüyorsunuz sanırsınız. Ama ergen beyni bunu şöyle çevirir. Annem babam beni Mert kadar sevmiyor. Mert benden daha değerli. Kıyaslama motivasyon yaratmaz. Sadece öfke ve özgüven eksikliği yaratır. 2. Sonuç odaklı övgü. Çocuğa sadece iyi not aldığında aferin benim zeki kızıma, aslan oğluma derseniz ona sen sadece başarılıysan sevilmeye layıksın mesajını verirsiniz. Başarısızlık ihtimali belirdiğinde çocuk paniğe kapılır. 3. Gizli duygu sömürüsü. Senin için özel derslere onca para ödüyoruz. Saçımızı süpürge ediyoruz. Yeter ki sen oku. Bu cümle çocuğun sırtına konulabilecek en ağır taştır. Çocuk sınavı kazanmayı kendi geleceği için değil, size olan borcunu ödemek için ölüm kalım meselesi haline getirir. Sınav dışarıda kopan bir fırtınadır. Eviniz ise o çocuğun o fırtınadan kaçıp sığınacağı bir liman olmalıdır. Eğer evde fırtınalıysa bu çocuğa sığınacak hiçbir yer kalmaz. Evimizi nasıl güvenli liman yapacağız? İşte hayat kurtaran o önemli 3 taktik. 1.
Sınavsız bölge ilan edin. Evin her odasında, her akşam yemeğinde sınav konuşulamaz. Akşam yemeği masası bir sınavsız bölge olsun. O masada netler, doğrular, yanlışlar konuşulmayacak. Dizilerden, komik videolardan, futboldan, hayattan konuşun. Çocuğunuz evde öğrenci olmanın dışında sizin evladınız olma hakkını yeniden kazansın. 2. Sonucu değil, süreci övün. Harika bir puan aldın. Yerine şunu söyleyin. Bugün o masada 2 saat pes etmeden çalıştığını gördüm. Senin bu iradenle, bu çabanla gurur duyuyorum. Puanlar şans, stres, dış faktörlerde değişebilir ama çaba çocuğun kendi kontrolündedir. Neyi överseniz onu çoğaltırsınız. Emek veren çocuğun sırtını mutlaka sıvazlayın. 3. B planını özgürleştirin. Çocukların en büyük korkusu ya kazanamazsam sorusunun altındaki belirsizliktir. Onunla sakin bir zamanda oturun ve o korkunç senaryoyu normalleştirin. Biliyor musun? Bu sınavı kazanmasan da dünyanın sonu değil. Mezuna kalabilirsin. Başka bir lise, bölüm seçebiliriz. Senin sağlığından ve mutluluğundan daha değerli hiçbir sınav yok. Bu çocuğa başarısız olma hakkı verdiğiniz an onun omuzlarındaki o tonlarca yük kalkar. O rahatlamış beyin baskı altındaki beyinden daha çok yüksek puanlar alır. Videoyu kapatmadan önce kendinize şu soruyu sorun. Sınavlar geçer, puanlar unutulur, diplomalar raflarda sararır. Geriye sadece çocuğunuzla bu zorlu süreçte kurduğunuz ya kanatlandıran ya da yaralayan o ilişki kalır. Biz de bir puan tabelası büyütmüyoruz. Biz duyguları olan, hata yapabilen, sevilmeye ve anlaşılmaya ihtiyaç duyan bir insan büyütüyoruz. Çocuğunuza onun değerinin bir optik forma sığmayacak kadar büyük olduğunu hissettirin. Sizin evde güvenli liman kuralları işliyor mu? Çocuğunuzla sınav dışı neler konuşmayı seviyorsunuz? Yorumlarda dertleşelim. Haftaya serimizin bir diğer can alıcı noktasına geçiyoruz. Ben kimim? Ergenlikte kimlik arayışı. Çocuğunuzun yeni kimliğini inşa ederken düştüğü tuzakları konuşacağız. Omuzlarınızdaki yükleri şefkatle indirin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. We don't need no